Herkese merhaba. Bugün fazlasıyla güzel bir gün San Diego'da. Yaklaşık 32 derece. Hava sıcaklığı ve şu anda ayın 21'i. Şaka maka. Fazlasıyla sıcak. Bir ara havuza gitmeyi falan düşünüyordum bugün. Şimdi bugün neyden bahsedeceğim? Aslında birazcık insanların buraya geldiğinde yaşadığı problemlere çözüm olabilecek bir şey bu. Buraya geldiğinizde nasıl ehliyet alabileceğinize dair bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Hem kısa bir zaman içerisinde tecrübe etmiş olduğum bir şey olduğundan dolayı da bilgiler hazır tazeyken paylaşmakta yarar var. Şimdi öncelikle eğer burada bir ehliyet sahibi olmak istiyorsanız yapacağınız ilk şey öncelikle bulunduğunuz eyaletin DMV denen şubesine bir başvuru yapmak. Bazı yerlerde direkt elinizi kolunuzu sallayarak gidebiliyorsunuz randevusuz bir şekilde. Fakat randevu almanız her şekilde size yararlı olacaktır. Çünkü Türkiye'deki devlet dairelerinden pek bir farkı yok buranın. Gittiğinizde saatlerce sıra beklemeniz gerekiyor ve günün sonunda elinizde hiçbir şey de olmama ihtimali var. Şimdi ben buraya geldim ve kendi ehliyetimi kullanabiliyordum. Hem araba için hem de motor için ehliyete sahibim. Fakat sıkıntı şurada başlıyor. Bazı durumlarda polis sizi çevirdiği zaman ehliyetinizde yazan sınıfları anlayamayabiliyor. Çünkü burada araba ehliyeti için C sınıfı, motor için de M sınıfı ehliyet almanız gerekli. Bildiğiniz üzere bizdekiler A2 ve B olmak üzere. Yani bir fark olduğundan dolayı problem çıkma ihtimali var. Yani siz ne kadar kısa süre içerisinde başvurunuzu yaparsanız o kadar işinize yarayacaktır. Ama dediğim gibi ilk 6 ay bildiğim kadarıyla kullanabiliyoruz burada ehliyetlerimizi. Şimdi ben ne yaptım? İlk yaptığım şey şuydu. Buradaki bazı arkadaşlarımla, uluslararası öğrencilerle DMV'ye gitmek oldu. Ve tabii elimizi kolumuzu sallayarak gittiğimiz için bize dedikleri şey şuydu. Online olarak bir randevu alacaksınız ve o şekilde geleceksiniz. Biz gerisi geriye döndük tabii. Bugün biraz problemliydi. Sabahın köründe uyan git, sıra beklemek için vesaire. Şimdi ben ne yaptım? Yaklaşık bir 15 gün evvel online olarak ayın 20'sine bir tane randevu aldım. Randevumu San Diego içerisindeki herhangi bir yerden verebiliyorlar. İsterseniz siz de seçebiliyorsunuz ama verdiği günler bazen problem olabiliyor. Burada da okula gidiyorsanız ve devam zorunluluğunuz varsa o yüzden boş bir gününüze denk getirmeniz lazım. Çünkü kendiniz seçemiyorsunuz günü ve saati. O size bazı alternatifler sunuyor. İçlerinden siz seçiyorsunuz. Benim seçtiğim makuldü benim için. Cuma günü saat 1:40 için. Ve velhasıl kelam dün saat 1:40 civarında hatta 1:20 civarında randevuyu almış olduğum DMV'ye gittim. Yanınızda götürmeniz gereken bazı belgeler var. Bunlar neler? Öncelikle pasaportunuz tabii ki de. Daha sonra I-20 belgeniz, yani burada öğrenci olduğunuza dair elinizde bulunan belge. Ve son olarak da I-94 denen belge. I-94. Bunları topladıktan sonra randevunuzu almış olduğunuz yere gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerde öncelikle bankoya başvuruyorsunuz ve ondan sonra size yapılması gereken şeyleri söylüyorlar. İlk olarak bir tane form doldurmanız lazım. Burada nerede yaşıyorsunuz, işte doğum tarihiniz nedir gibi normal klasik prosedür. Arkasından bu belgeyi geri veriyorsunuz ve sizin ne yapmanız gerektiğine dair bir bilgi veriyorlar. Bir adet sıra numarası verdikten sonra sıranızı bekliyorsunuz.
Sıranız geldiğinde bu doldurmuş olduğunuz belgeyle birlikte diğer getirmiş olduğunuz belgeleri görevliye veriyorsunuz. Görevli öncelikle tüm belgelerinizi kontrol ediyor. Hatta bu belgeler içerisinde en önemli olan şey I-94 belgeniz. Çünkü bunun içerisinde Amerika'ya giriş yaptığınızda ve vizenizi aldığınızda size bir numara veriyorlar, o görünüyor. Öncelikle bunlar kontrol ediliyor. Herhangi bir problem var mı yok mu diye. Daha sonrasında diğer dokümanlarınıza bakıyorlar, fotokopilerini alıyorlar ve bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık olarak bir 20-25 dakika sürdü bu süreç. Daha sonrasında lens ya da gözlük kullanıp kullanmadığınızı soruyorlar. Ben kontak lens kullanıyorum. O nedenle hemen göz testini aldılar. Göz testi dediğimde bildiğimiz klasik prosedür. İşte şu sırayı okur musun, bu sırayı okur musun şeklinde. Daha sonrasında sizi fotoğraf çek. Bu arada tabii şeyi soruyorlar size. Sınavları hangi dilde alacağınızı. Ben açıkçası araba testini Türkçe alma taraftarıydım. Çünkü bana söylenen şey şuydu. Sınav soruları çok değişmiyor. Çünkü Türkçe'ye çevrilmiş olan soru sayısı çok fazla değil. Ben de tamam dedim. Araba için olan sınavı Türkçe almaya karar verdim. Soru için maalesef herhangi bir dil seçeneğiniz yok. İngilizce almak zorundasınız. Onun bilgisini verdiler ve onun bilgisini verdikten sonra da zaten durumun farkında olduğum için tamam dedim. Arkasından sizin resminizi çekiyorlar. Resminizi çektikten sonra bir imzanızı alıyorlar. Ve o imzayı atmak gerçekten çok zor. Çünkü koskocaman bir kalem, bayağı bir kalınca, küçücük bir alan. Yani saçma diyebilirim. Arkasından sınavı almak için başka bir sıraya yönleniyorsunuz. Bu yönlendiğiniz sırada dediğim gibi size soruyorlar. Türkçe yazılı olarak yani Türkçe olarak alacağım için sınavı. Bir yazılı kağıt verdiler. Ama sırada beklerken şöyle bir şey oldu. Sınav alanında bilgisayarlar var ve bilgisayarlar haricinde şöyle küçük masalar var. Oralarda da yazılı sınavlar alabiliyorsunuz. Bilgisayarda da bilgisayar üzerinden İngilizce olan sınav alabiliyorsunuz. Motor sınavı 25 soru. 25 soru içerisinde en fazla 4 yanlış yapma hakkınız var. Bilgisayardan alırken sınavı eğer yanlış yaparsanız direkt olarak yanlış yaptığınıza dair bilgiyi gösteriyor. Bu açıdan kaçıncı yanlışınızda olduğunuzu farkına varabilirsiniz. Fakat DMV'nin YouTube kanalından eğer sınav sorularına şöyle son zaman update edilmiş olan sınav sorularına bakarsanız eğer, yani gerçekten atla deve değil bu iş. Hani fazlasıyla kolay ve gerçekten de aynı sorular çıktı. 25 soruyu yapmak yani maksimum 5 dakikanızı alır. Hadi daha detaylı okuyacağım diyorsanız da hadi alsın 10 dakikanızı alsın yani. Motor sınavı bu şekildeydi. Daha sonrasında Türkçe sınavı aldım. Ben en çok motor sınavından korkuyordum açıkçası. Çünkü İngilizce olarak alacağım için bazı soruları anlayamama gibi durumum olabilir diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Gerçekten de öyle olmadı. Aksine Türkçe sınavı anlamakta çok zorlandım. Çünkü Türkçe çevirisi çok da başarılı değil sınavın. Yani bazı zamanlarda böyle arada derede kalabiliyorsunuz. Neyse, aynı zamanda internette bulunan sınav sorularının örneğin internette bulunan sınav sorularıyla çok benzerlik göstermiyordu sorular. Nasıl söyleyebilirim? %30'u maksimum aynıydı. Araba sınavı içinde 36 soru içerisinden 6 yanlış yapma hakkınız var. İlk denemenizde fakat ilk kez alıyorsanız sınavı bu şekilde. Eğer bunun haricinde bir de 12 soruluk işaret levha sınavı var. Aynı zamanda alıyorsunuz bunu. O da şu şekilde 12 tane levha gösteriyorlar size ve onların Türkçelerini, tanımlarını veriyorlar ve levhayı seçiyorsunuz. Bu şekilde gerçekleşiyor. Onda da 2 tane yanlış yapma hakkınız var. Sınavınız anında kontrol ediliyor. Zaten bilgisayar üzerinden yapılan direkt size söylüyor geçtiniz diye.
Türkçe olanı da hemen kontrol ediyorlar. Ve arkasından da geçip geçmediğinizi size bildiriyorlar. Dün itibariyle ben 2 sınavı da aldım. İkisinden de geçtim. Maalesef elimde sorular yok. Sorular elimde olsaydı sizinle paylaşmaya çalışacaktım açıkçası. Fakat sınav kağıdını tabii aldılar ve diğeri de bilgisayar üzerinden olduğu için elimde öyle bir imkan maalesef yok. Daha sonrasında sınavdan geçtiğiniz için tebrikler diyorlar. Yanlışlarınızı görmek istiyor musunuz diye soruyorlar. Eğer istiyorsanız bakabilirsiniz, istemiyorsanız yani sizin bileceğiniz bir iş. Arkasından size diyorlar, o tamamdır, geçici sürücü belgenizi şu anda size verebiliriz. Ve geçici sürücü belgenizi size teslim ediyorlar. Bu geçici sürücü belgesiyle şunları yapabiliyorsunuz. Gece 11'den sabah 5'e kadar araç kullanamıyorsunuz. Eğer motor kullanıyorsanız da artçı taşıyamıyorsunuz. Ve aynı şekilde yine bu saat dilimleri geçerli. Eyalet dışına çıkamıyorsunuz diyebiliyorum. Tam olarak emin değilim bu vermiş olduğum bilgilerden ama yine de bir kontrol etmenizde fayda var. Ama büyük bir ferahlık sağlıyor size çünkü bir çevirme sırasında polisle tartışmanıza gerek kalmıyor. Bu doğru belgeye bakın, benim ülkemden şöyle ehliyetim var gibi. 1 yıl kadar bu geçici belgeyle araç kullanabiliyorsunuz. Motorda kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde arabada kullanabiliyorsunuz. Tabii ayrı ayrı belgeler bunlar. Bu geçici belgeyi aldıktan sonra görevliye sordum. Araç direksiyon sınavını scooter'la alabilir miyim diye sordum ve evet dediler. Yani onda da bir problem yok. Şimdi yapacağımız şey şu, yine online olarak 2 tane farklı güne randevu alacağım. Biri araba için, biri motor için. Dediğim gibi 1 yıl içerisinde, yani 1 yıl kadar geçici sürücü belgenizi kullanabiliyorsunuz. Fakat ne kadar kısa bir zaman içerisinde belgeyi alırsanız, normal ehliyetinizi alırsanız o kadar avantajınız olacaktır. Çünkü eğer ehliyet alırsanız, ehliyetinizle istediğiniz şekilde kimlik gibi kullanabilirsiniz. Aynı ülkemizde olduğu gibi. En büyük dert şu, pasaport taşıma derdi ve bundan kurtuluyorsunuz. Son bir bilgi vereceğim. O da şu, eğer ilk sınavı ilk aldığınızda ne yapıyor lan? Keriz midir nedir? Oğlum bu ne lan? Amerika mı la bu? Neyse, ilk sınavı aldığınızda 6 yanlış yapma hakkınız var. Eğer 6'dan fazla yanlış yaptıysanız sınavı bir kere daha aldığınızda o hak 3'e düşüyor. O yüzden ilk seferde yaparsanız, ilk seferde sınavı alıp geçerseniz fazlasıyla avantajınız olacaktır diyorum ve bu bilgilerle beraber bu videomu sona erdiriyorum. Herkes kendine dikkat etsin. Sağına soluna bakarak motorunu kullansın, güvenli kullansın, güvenli sürsün ve kendine dikkat etsin. Görüşmek üzere.